okurken ajansta çalışmaya başladım. Haberde ben Reha Muhtar'la çalıştım. Çalışırken çok ağlayarak çalıştım. Çok canımızı çıkartırdı Halit Ergenç. Hani gerçekten abi bir oyuncudur. Fatih Aksoy'la bir proje çalıştım. Kendisinin inanılmaz bir adam olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yapabildiğim kadar çok iş yapmayı, farklı türlerde, farklı tarzlarda iş yapmayı da seviyorum. Seda Peker Özkan 20 seneden fazladır sektörde, çeşitli projelerde işte yapım koordinatörlüğü, uygulayıcı yapımcılık, idari yapımcılık yapmış biri. Benim reklam geçmişim var önce, ajans, sonra haberciliğe geçişim var. Oradan sonra ilk projemi Ekrem Çatay'la birlikte yaptım drama anlamında. Reklam okudum zaten. Dolayısıyla okurken ajansta çalışmaya başladım. Ve öyle gitti ama reklamı çok kendime, hani ajans kısmını çok kendime, medya planlama satın alma yapıyordum. Çok yapabileceğimi düşündüğüm bir şey olmadı. Ondan sonra habere geçtim. O dönemde beraber çalıştığım haber müdürlerinden bir tanesi aynı zamanda Ekrem Bey'in eski ekibinden biriydi. Ve onunla birlikte hani ben de haberi bıraktıktan sonra beni aradı. Yapar mısın böyle bir şey diye. Ben de olabilir, neden olmasın, ama dedim hani tecrübe yok. Ama haberde her şeyi yaptığın için lojistik anlamında da şeyde de orada da, çünkü yönetmen yardımcılığı yapıyordum. Haberde yönetmen yardımcılığı yaparken her şeye bakmak zorundasınız. Bir de canlı yayın çok aktif bir alan. Dolayısıyla oradaki birazcık beceri ya da hani hız, pratik düşünce herhalde böyle bir şeye sebep oldu. Line producer aslında bizde uygulayıcı yapımcı olarak geçen bir kavram. O da hani zaten şu anda yaptığım işin başından sonuna kadar, kaset teslimine kadar bütün her aşamasını kapsayan, prodüksiyonu, sadece prodüksiyon değil, işte post prodüksiyon, oyuncu seçimi, senaryosu vesaire her şeyi de içine alan bir alan. Executive ortak yapımcı demek aslında. Executive producer olarak çalıştığım işlerde de daha çok filmler onlar. Sinema filmlerim var. Biraz sanat filmleri bütçesel anlamda daha düşük bütçeli işler ama olarak benim de en keyif aldığım işler diyebilirim. Sıralama olarak şu anda yaptığım işten başlayabilirim. Koda'da kırlangıç yapıyorum, TRT'de. İnşallah böyle uzun seneler yaparız. Ondan geriye gittiğimizde Saklı var Blue TV'de. Ondan önce Sadakatsiz var Kanal D'de. Gazi var, Emret Komutanım var, arada Kurşun Yarası var. Ama hani onlarda o zaman line producer diye bir titir, yani uygulayıcı yapımcılık kullanılmıyordu. O zaman mesela yapım koordinatörü diye geçiyordu. Ama aslında yaptığım iş gene aynıydı. Yapım departmanı temelde yapımcı ve altındaki parayı veren yapımcı aslında. Ve altında bir line producer, onun altında işte yapım koordinatörü, İşte yapım koordinasyon, prodüksiyon amirleri, prodüksiyon asistanları. Yani yapım ekibi dediğimizden bu, ama aslında temelde bundan ibaret değil. Çünkü reji de aslında dahil buna. Sanat da aslında dahil oluyor. Ben hani bunları çok birbirinden ayrı görmüyorum. Yapım diye ayırmayı da çok doğru da bulmuyorum. İnsanın normal hayatında ihtiyacı olan her şeyi yapım ekipleri sağlıyor setlerde. Bazen çok gülüyorum. Çünkü şöyle şeyler yaşıyoruz. Mesela herkesin evinde yaptığı şeyleri burada yapımdan bekliyor olması zaman zaman beni güldürüyor. Çünkü mesela hani tuvalete gideceğim, nereye gideyim? Ya da atıyorum mesela hani işte set bitti, servis yoksa işte ulaşım. Zaten normalde de bir yerden bir yere ulaşıyorsunuz. Hani evin içinde yaşamıyorsunuz herhalde diye ara ara güldüğüm ve takıldığım yerler oluyor. Yapımcı olarak Fatih Aksoy'la bir proje çalıştım ve kendisinin inanılmaz bir adam olduğunu düşünüyorum. Gerçekten
her şeyi takip edip, her şeyi hakim olup bu kadar çok işi bir arada yaparken bunu nasıl yapabiliyor? Hani şapka çıkarmak lazım. Ona o anlamda gerçekten hayranlığım var. Onun dışında haberde ben Reha Muhtar'la çalıştım. Çalışırken çok ağlayarak çalıştım. Çok canımızı çıkartırdı. Ama bu sektöre girdiğimde, drama yapmaya başladığımda fark ettim ki çok doğru bir yerde başlamışım. Çünkü normalde okulda öğrenemeyeceğim, hayata orada başlamayıp başka yerde başlamış olsaydım belki 5 senede öğreneceğim şeyi ben 6 ayda öğrendim orada. Çok sıkı eğitimden geçtiğimiz bir şey olmuş aslında. O konuda Reha Bey'in de hakkını yiyemem. Halit abi diyebilirim, Halit Ergenç. Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, hani gerçekten abi bir oyuncudur. Yani ünlü olarak söylemiyorum bunu. Duruşuyla, şeyiyle, yani çok sevdiğim bir insandır. Çok saygı duyduğum bir insandır. Keşke tekrar çalışsak. Ben herkesin benimle iletişim kurmasını tercih ediyorum. O iletişimle zaten aslında o işin sağlıklı yürümesi ve şeyi sağlanıyor. Enerjisi yükseliyor. Tersliklerim vardır. Çok göstermemeye çalışırım ama hani o bir anda böyle bir çıkıveriyor. Onu tutamıyorum. Oraya zor gelirim ama hani şey olarak genelde sakin bir insanım sette. Normal hayatımda o kadar sakin olmasam da sette daha sakin ve daha soğukkanlıyımdır. Her formatın farklı dinamiği var. Hani senaryo okuması, mekan algısı, zaman zaman yönetmenine göre işin kurulumu hepsi farklı oluyor. Yani kanaldan kanala bile fark ederken evet hani dijital platformlarda bence keyifli bir şey. Sinema bunların çok dışında kalıyor artık şeyden dolayı. Orada başka bir kadrolaşma ve şey var. Hepsini bir arada götürmek daha fazla algılarınızın açılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla refleksleriniz de ona göre gelişiyor. Bilmiyorum, ben seviyorum yapabildiğim kadar çok iş yapmayı. Farklı türlerde, farklı tarzlarda iş yapmayı da seviyorum. Her yaptığım iş görüşmesindeki konuşmamdır. Sakın beni idare etmeye çalışmayın. Bu benim için çok ciddi bir kriterdir. Çünkü idare edildiğimi, bir şeylerin bana söylenmediği, arkadan çözümlenmeye çalışıldığını hissettiğim zaman daha çok sinirleniyorum. Halbuki hani yapamadım, yanlış yaptım, olmadı, hata yaptım. Bunların hepsini kabul edebiliyorum. Ama olmamış gibi davranmayı kabul edemiyorum. O yüzden orada onu zekama hakaret sayıyorum. Çünkü her seferinde yakalıyorum. Çalışmaya istekli insanlarla çalışmak istiyorum. Yani ben 20 küsür senede hala sabah set saatiyle sete geliyorum. Baydos'tan sonra evime gidiyorum. Dolayısıyla ben bu şekilde çalışabiliyorsam herkes çalışabilir. Benim 2 tane çocuğum var, eşim var, evim var, posta gidiyorum, miksaja gidiyorum, başka gittiğim yerler var. Rağmen bunu yapabiliyorsam çalıştığım ekiplerden de aynı performansı bekliyorum. Şeyden bahsetmiyorum, hani insanüstü çalışılsın, saatlerce çalışılsın değil. Zaten buna ben izin vermem. Ama çalışmayı seven insanlarla çalışmak istiyorum. Keyifli bir iş yapıyoruz ama çok zor bir iş yapıyoruz. Hani mesaisi, bayramı, seyranı olmayan bir iş. Ama bir yandan da gerçekten çok keyifli bir iş. Şimdi hani bu sektörün neresinde durursanız durun, şunu diyemezsiniz yani, benim hiç egom yok. Hani çünkü zaten çok egosantrik bir iş yapıyoruz. Hepimiz bu işi ben yaptım demek için bunu yapıyoruz. Tabii ki yani ekonomisi ayrı ama günün sonunda yaptığın işi ekranda ya da perdede görmek başka bir
duygu veriyor insana. Dolayısıyla aslında sektörün bütün bileşenleri bunun için bunu yapıyor. Dolayısıyla da yeni başlayacak alttan gelen arkadaşlar için meşakkatli ama çok keyifli olduğunu söylemek isterim. Herkes bu tempoya dayanamayabilir. Ama bir kere o rutine girdiğiniz zaman gerçekten o kadar korkutucu bir durum değil. Uluslararası platformda çalışmak istiyorsanız dil olmazsa olmazınız zaten. Sadece Türkçe konuşuyorsanız sadece Türkiye'de iş yapabilirsiniz. Ama bir ikinci dil, üçüncü dil artı şeyiniz varsa çünkü artık dünya çok küçük. Bir sürü insan bir sürü yerde çalışıyor. Burada oturduğunuz anda bana geçen gün şeyden gelmişti. Çok ilgimi çekti. Hani IMDb'den şeyime ulaşılmış. Madagaskar'da bir iş için bir görüşme talebi geldi. Yani gerçekten sizin uluslararası iş yapabileceğiniz potansiyeline sahip olduğunuzu gördüğünde çünkü özellikle yabancılar daha fazla CV okuyorlar. Bizde çok o CV alışkanlığı yok ama yabancılar özellikle Amerikalılar sektörde CV üzerinden talep oluşturuyor. Hangi işleri yapmışsın? Ne kadar süredir bu işi yapıyorsun? Kaç dil konuşuyorsun? Başka nerelerde bu işleri yapmışsın? Kimlerle çalışmışsın gibi bütün bu doneleri okuyup bu insanla çalışabilirim şeyi oluşuyor. Dolayısıyla dil zaten bence artık bunu konuşmamalıyız bile yani. En az artı bir dil minimum olmalı. Sevdiğiniz işi yaparsanız, severek yaptığınız zaman zaten öğreniyorsunuz. Öncelik işi öğrenmek olduğunda buna niyetli olan bütün çocuklar zaten gerçekten bu sektörde iyi bir yere geliyorlar. Hani bu bence olmazsa olmazlardan biri. Evet, okul çok önemli. Eğitimini almaları çok önemli ama sektöre ilk girdikleri zaman da o işi gerçekten ne kadar yapmak istedikleri daha önemli oluyor. Çünkü yapmak istediği zaman öğreniyor. Çünkü birisinin kafasını açıp içine bilgiyi dolduramayız yani. O öğrenmeye niyeti varsa zaten öğrenir. Zaten de yeni gelen mesela stajla başlıyor insanlar. Stajyer geldiği zaman ben daha ikinci günü diyorum bu çocuktan olur. Bu bırakır gider. Yani çok zaten belli ediyorlar kendilerini. Dolayısıyla bu işte gerçekten severek yapılabilecek bir iş. Sevdiği zaman ve öğrenmeye niyeti olduğunda öğreniyor insanlar ve iyi yere geliyorlar. Keşke de hep öyle olsa. Sevdiğimiz işten para kazanıyor olmak güzel bir şey. Daha az önce. Seda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.